Efsane füsundan geliyor sözcük. Efsun. Efsun, füsun, büyülü güzellik demek. İşte rüya büyülü güzellik. O zaman yönetebilir, eyvallah. Anladınız mı? Sanatsal bir aleme geçiyoruz. Of. Burada insanın kendi ruhsallığını güzelleştirmesi, cemale doğru evriliyorsun. Yani bunlardan sonra tasavvufta hepsi içeriliyor. Yani. Aslında ehlileştirilemeyen bir şeyi ehlileştirmek var burada. Yani Burada ehlileştirilemeyen bir at, ehlileştirilemeyen Apaçık. şey rüyan çünkü. Ya. Dediğiniz gibi yani Ya. rüyayı bilerek görmüyorsun Ama ki. Neye göreceğimi düşünerek veya niyet ederek yatmıyorsun ki. Ama burada dediğiniz gibi bu ocak kültüründe ehlileştirilemeyen Evet. rüya ehlileştiriliyor. Kamçı vuruluyor. Prodüktör sensin, rejisör sensin, yönetmen zaten sensin, sensin aktris ama. sensin, aktör sensin burada. Ya evet zaten sensin ama sen olduğunu fark ediyorsun bu ocakta. Elinde artık. Yani öyle Tahayyül, aktif Yönetiyorsun hale demek. getiriyor. Evet. Müthiş. Yönetiyorsun. Bu Wow. çalışılması gereken bir şeyler. Evet, Yani evet. böyle şey biz sohbetini yapıyoruz. Yani bunu ciddiye almak, akademik çalışmalara bunları dahil etmek gerekir. İnşallah olacaktır yani umuyoruz. Evelallah. Biz şimdi hiç olmasa efsununu, füsnunu, güzelliğini falan orada. Bir de Duyuruyor. efsaneden başka bir şey daha var bizim kullandığımız geleneğimizde. Yani mit. Batı'da mitos bitti. O kadar. Bizde Batı biz değil miyiz? Metinci. Biziz. Şimdi hangi biz diyorsun? Ya şimdi buradaki girdiğimiz kanaldaki bizi konuşuyoruz. Batı'da sensin, Doğu'da sensin, hepsi sensin. Yani bu topraklarda buharlaşıp gitmediklerine göre bu insanlar hepsi bizde var yani. Evet. Kültürümüzde var, dilimizde var. Eyvallah. Görgümüzde var, alışkanlıklarımızda var. Çocukluğumuzdan itibaren alışkanlıklarımızı bir analiz edelim. Kimisi Araba çıkıyor, kimisi Aceme çıkıyor, kimisi Kafkas çıkıyor, kimisi Proto-Türk'e çıkıyor. Dolayısıyla hepsinin mirasçısısın kardeşim. Yani doğrudan etkilenmişsin. Şimdi biz bunun arkeolojisini yapıyoruz. Dolayısıyla bu kültürde diyelim daha doğru değil mi? Biz kelimeleri biraz alışkanlık oldu. Evet. Bu kültürde efsane diyor. Füsundan, efsundan yani büyülü, yani rüyayı kastediyor. Rüyayı kastediyor. Büyülü güzellik rüyadadır. Ama tahayyülle onu yönetiyorsun. Yani bir aslında bu nereye kadar geliyor? Tiyatroya, sinemaya kadar geliyor. Eyvallah. Resime gidiyor, Evet. heykele gidiyor, müziğe gidiyor. Evet. Yani sanatın tüm tikel sanatlara giden Aynen. bu tahayyül gücünün şeyleridir, ürünleridir onlar. Ama onu aktif hale getirmezsen birileri tesadüfen o aktif hale gelmişse Dokunursa. onlar toplumda sanatçı olarak ortaya çıkarlar ve onlara dahi dersin. Bunlar dahi ne yapalım öyle doğdular. Ama bu tahayyül gücünü Herkes de var. herkeste var uyandırırsan herkes en azından o tadı alır. Müthiş bir şey. Bugün Onu icra etmese de hani icra etmese de o tadı alır. Müthiş. Bu eğitim yani. Çok dikkatle bunu vurgulamak istiyorum. Şimdi peki efsaneden başka ne diyoruz bir de? Destan diyoruz. Eyvallah. Ne farkı var? Efsane geneldir. Destan. İçinde kahraman var, şu var, bu var ama mesela Atatürk bir efsane, Atatürk bir gerçeklik. Ama Atatürk'ü sevenler onu füsunla, bir güzellikle, ondaki bütün değerleri severek, benimseyerek, duygularını aktararak bir Atatürk efsanesi yaratır. Eyvallah. Bu efsanedir. Füsun var orada, güzellik var, niyet var ve onun ama destan değildir. Neden? Çünkü destan senindir. Destanın baş kahramanı sensin. Efsaneninki başkası olabilir. Evet. Destan dediğimiz zaman destanın kahramanı öykünün anlatıcısının bizzat kendisidir. Dolayısıyla çünkü rüyada sen ne görürsen gör sensin. Evet. O halde rüyanın yani büyülü olan rüyanın, o efsun olan rüyanın bir de destan tarafı var. Şimdi bu destan kısmını da genellikle daha önce de zikrettik sohbetlerde ama vurgulamakta fayda var. Genellikle yine mitos bağlamında hep düşünülüyor. Halbuki destan, İngilizler onu Türkçeden almışlar, Proto-Türkçeden. Destiny. Destiny ne demek? Kader gibi. Kader. Kaderi yaratan ne? Kaderi işte birileri yazıyor falan da kaderi yaratan ne? Karakter. O zaman işte bu eğitimle karakter oluşturulmuş, onor, toplum karşısında onor sahibi olan genç karakteri artık onun o karakteri kendi kaderini yazacaktır. Wow. İşte destan bu. Onun destinisi var. Onun destanı var. O zaman destanı olan insan olmak. Niye? Anlatılsın yani. Daha sonra tasavvufta buna hu olmak derler. Hu. Hu olmak, o olmak. O olmak ne demek? Gösterilmek.
Toplum o diye gösterdiği işte o destan, onun destanı var. O kendi karakterini kendisi yazdı. Onun destanı var. O herhangi bir kimse değil, o belirli bir kimse. Şu işleri yapan işte. Şimdi Anadolu'da bir yığın insan, birçok kişi katıldı, etti falan ama ana irade Atatürk'te olduğu için ne diyorsun? Atatürk yaptı. Atatürk etti. Tek başına mı yaptı canım? Bütün milletle beraber yaptı. Ama o millete ruhu veren, aşılayan, o tahayyül gücünü veren, Sürekli. onları canlı tutan o irade. O iradeyi çek. Darmadağınık bir toplumdu zaten. Öncesi var. Darmadağınık. Silah yok, bir şeysi yok falan. Ama birisi bir geliyor. Öyle bir destansı, öyle bir temel karakter var. Cevelan. Toplumun karakterini de harekete geçirebiliyor. İşte o diye gösterilen, hu diye. Mesela gerçekler demine devranına hu diyelim dediği zaman gerçekler demi devranında saymaya başlıyor mesela. Hacı Bektaş Veli diyor mesela. Hü. Ha o. Evet o. Onun destanı var. Hacı Bayram Veli diyor. O hu diyor. Yani onun destanı var. Var. Onun destanı yazılmış. Listeye girenler. Onun destanı yazılmış. Biz o destanı okursak kendi destanımızı yazmaya niyet edebiliriz. Olur. Çünkü insan niyet varlığıdır. Niyet eyledim bugün şu işi yapmaya diyoruz. Niyet eyledim Eyvallah. şu Eyvallah. vakitte şu duayı eda etmeye. Niyet eyledim oruç tutmaya. Niyet eyledim. İşte insan niyet varlığı, intentional varlıktır. Niyet. Niyet ise var olmayana bağlanmaktır. Ümidim benim. Daha oraya Geleceğe. gelmedi. Daha gelmedi oraya. Geleceğe bağlanan insan şimdiyi reddediyor demektir. Gerçek şimdi değil mi? Evet. Gerçeğin yadsınmasıdır insanın evrimi. İnsan gerçeğe bağlı kalırsa şimdi de donup kalır. Bugün gerçek işte. Şu toplumun bugünkü durumu gerçek. Ya. Onu mu yani? Hayır, o olandır. Gerçektir. Ama ben ideale bağlıyım. Olması gerekene. Kıblem var benim. Orada kabul görmek istiyorum. Benim ahlakımı oraya evriltmek istiyorum. Bu ahlakı kabul etmiyorum. O zaman her insan destanını yazmaya kalktığında devrimcidir. Kendi olduğu durumu daima dönüştürüp, devindirip, dönüştürüp, reddederek değil, dönüştürerek, hatta biz buna tasavvufta şöyle bir şey söylüyoruz çok. İnsan gübreden hoşlanmaz. Gübre yani ne ya, arka bahçede olsun, toprağa gömün. Evet. İyi ama gübresiz toprak iyi verimli oluyor mu? En iyi domatesler en iyi gübreler. Demek ki gübre dönüşümün, o doğa dönüşümünün ana maddesi. Ya, peki o zaman ahlakın gübresine kötü ahlak. Kötü ahlak ahlaksızlık yani gübre. Ha o da senin roket yakıtın var. Nasıl olacak? Roket yakıtı olması lazım. Ne demek? Seni füze gibi götürmesi lazım. Kötü ahlakın mı beni devindirecek? Evet. İyi ahlakını beğenirsin, olduğun yere kalırsın. Kötü ahlakın sana yakar yüreğini. Vicdan azabı. Vicdan azabı verir. Bak yakıt başladı. Cehennem. Evet. İnsan cehennemde arınır. Kur'an-ı Kerim çokça cehennemi zikretmesi kötü bir eylem olarak algılanıyor. Yanlış. İnsanlar cehennemde arındırılırlar. Pisliklerinden, günahlarından arındırılırlar. Pürüpak olarak Rablerine kavuşurlar. Cehennem bir ödüldür insana. Babaanneniz mi diyor suyu ne yıkar? Ne temizler? Ya babaannem evet. Bak. Evet. Evladım Suyu ne dedi. temizler? Okuldan geldim. Evladım dedi. Okulda size ne öğretiyorlar? İşte okuma yazma dedim filan. Peki dedi sana bir soru sorayım mı? Sor dedim babaanne. Kirleri ne temizler dedi. Aa babaanne dedim o kadarını biliyorum. Ne? Su. Peki suyu ne temizler dedi. Dın. Tabii su işin bugün biliyoruz filtre sistemi var. Ama o zaman- Falan. Bilemedim dedim. Ateş evladım dedi. Suyu kaynat dedi. Buharlaşır temizlenir. Bak işte. Güneş de denizdeki suyu buharlaştırıyor. Tebarek Arı su yağmur olarak Geliyor. indiriliyor. Rahmet diye geliyor. Peki neyi kastediyor? Kötü ahlaklarını aşk ateşiyle yak evladım. Cehennem ateşi o demek. Cehennemde rafine ol. Ne güzel. Vicdan azabı çek yani. Vicdan azabı çekiyorsan Tamam. insan olursun. Vicdan azabı çekmeyen insan olmaz. Tövbe onun için dinin başlangıcıdır. Davut Aleyhisselam. Yeryüzünde bir halife yaratacağım. Tövbe eden. O benim sevgilim olacak. Muhabbetullah. Davut. Sevgili demek. Dergahlarda da buyururlar efendim. Yani bu güzel ahlakı nereden edindiniz efendim? Ahlaksızdan evladım diyor. Nasıl yani diyor. Yaptıklarını yapmadık. Şimdi o başka. Bak. Böyle söyle. Hayır, Dergah bak, tarafını başka. söylüyor. Şimdi Dergah o, tarafı. hayır,
Şu taraf bu taraf hiç önemli Yani değil. mertebe açtı. Mertebe falan konuşmak için söylemedim. O ders aldım, ibret aldım diyor. Burada günah işliyorsun kardeşim. Orada Ben onu gördüm, bunu gördüm, korktum, günah işlemedim. Bu başka bir şey. Ben aslanlar gibi günah işliyor Davut Aleyhisselam. Aslanlar gibi günah, hem de en baba günah işliyor. Kendini cehenneme atıyor. ha tabii Ondan koşarak. sonra tövbe vaftisi işte. Okur. Yanıyor, tövbe, ağlıyor, sızlıyor. Kral aynı zamanda. Kimse onu sorgulayamaz ama o Tanrı katında kendini sorumlu görüyor. Nasıl atıyor kendini? Sonunda o kadar gözyaşı, o kadar yakarış içinde oluyor, mezmurlar doğuyor. Kimse açıp Zebur kitabına iman ediyorum diyor. Okudun mu? O tahrif edilmiş. İncil okudun mu? Tahrif edilmiş canım, niye okuyayım? O tahrif edilmiş, bu tahrif edilmiş. 4 kitap Ne diyorsun. okuyacağım babu? O tahrif edilmiş, bu tahrif edilmiş. Mahallendeki muhtara taparsın kardeş. Eyvallah. Bunları Çığırından çıkıyor. anlayamıyoruz. Neyse, o bizim işimiz değil. 1, 2, 3 dedik değil mi? Efendim, daha üçüncüye geliyoruz yavaş yavaş. Şimdi vaktimizi doğru kullanalım diyorsun, anladım. Estağfurullah. Şimdi yapılan dua ve niyazların Tanrı katında makbul olabilmesi için, çok ilginç bu. Ocak başında dua yapılıyor ya. Bunun makbul, yani kabul edilir olabilmesi için Tanrı tarafından bir koşul var yalnız. Yani duaya katılmak, Ocak başına ailedir. Ocak başına toplanıp duaya katılması için bir koşul var. Çok ilginç. Aileden olmak yetmiyor. Evet. Peki Allah Allah. Bakın çok ilginç. Hani ateş yandı, baba duacı falan. Ama, Evet, anne de Şartlar ateşi hazır. yaktı. Gel. Şartlar hazır. ama Ama duamız makbul olup olmayacağını, yani atamızın ruhu bizim duamızı Tanrı'ya ulaştırıp bize aracılık edip etmeyeceğini, rehberlik yani edip etmeyeceğinin garantisi nedir? Yani garanti demeyelim de koşulları nedir? Bakın çok ilginç, çok ilginç. Çok. Yapılan dua ve niyazların Tanrı katında makbul olabilmesi için o aileden hiçbirinde ırz düşmanlığı olmaması gerekirdi. Eğer ailede ırz düşmanı varsa o ailenin duası makbul değil. Ocak kültünde ateş başına girip dua edemiyor. Irz düşmanı. Yani birinin karısına, kızına tecavüz etmişse, malına, mülküne gidip tecavüz etmişse, o da var içinde aynı şey. Tabii. Hani birinci madde neydi? Dokunmayacağın bir şeyler var. Yani başkasının malına, mülküne, ırzına dokunmayacaksın. Dokunduysa ocak itikadına ve duasına katılamıyor. Tecavüzcü olmayacaksın. Tecavüzcü olmayacaksın. Yani başkasının kadını, kızı falan. Malı, erkeği- mülkü Malı, mülkü de geçerli. geçerli. Yani. Tecavüz Birinci de öyle. olmasın. Elinden emin değilsin. eline dinle beline Evet. Dudağı- başladı. Elde Yok daha. yani o Eli- başlamıştı kökü. Daha elde. Eli yaptık. Dur Evet. şimdi, dur acele Evet. etme. Ezberleri söylüyoruz işte. Onları da Tabii. adım adım oraya gideceğiz. Onu bulmamız lazım yani. Keşfetmemiz Eyvallah. lazım. Orada ezberimde var zaten, ben biliyorum, o değil. Nasıl oluştu? Yani onun kökü. Nasıl? Hayır, kökten öte nasıl oluştu? Yani ilk önce el oluştuğunu gördük. Şimdi ocağa geçtik. Ateşin karşısındayız. Orada bir oluşum var. Tahayyülle bunu içselleştirmeyle ilgili bir şey anlatıyoruz. Şimdi geldi, tam o duayı yapacak. Atasından rica edecek. Öyle düşünelim. Tiyatral düşünelim. Atasının ruhu o ateş büyüsüyle ortaya çıktığını düşünelim. Hatta onu gördüğünü düşünelim. Evet. Diyecek ki atam, Tanrı'ya benim için rica et. Beni kabul etsin. O da diyecek ki sen ırz düşmanısın. Sen nasıl kabul edecek? Hadi bakalım. Senin gibi ırz düşmanı birisinin ben gidip Tanrı'ya bu benim evladımdır. Nasıl temsil edeceğim beni? Ben nasıl seni gidip takdim edeyim? Şimdi bakın, dikkat edin bu. İşte kurban vaftizi bu. Kurban töreni bu. Yani İbrahim'in İshak'ı ya da İsmail'i gidip sunması, Tanrı'ya sunması sunulacak bir ürün Ya. ise. Kalite. Bunun daha önceden nerede biliyoruz? Adem Aleyhisselam'dan biliyoruz. 2 tane çocuğu vardı. Değil mi? Bir tanesi Kain, bir tanesi Habil. Sonra Kur'an-ı Kerim'e o Kain, yani hain olan Kabil, yani kabul edilmiş olarak geçiyor. Günah, tövbe etmiş, kabul edilmiş. Ayrı. Ama başta onun sunuları kabul edilmiyor Tanrı tarafından. Habil'inki kabul ediliyor. Vallahi. Bakın aynı şey. Aynı töre. Aynı töre. Şimdi burası çok ilginç. Irz düşmanlığı varsa bu ata ruhunu çağırdığımızda ata ruhu bizi alıp Tanrı'ya takdim edemiyor. Takdim meselesi var. Aksi halde evin avlusunda gömülü olan ata ruhu
bu dua ve niyazları Tanrı'ya ulaştıramaz ve yalnız bu kadarla da kalmaz. Bakın çok daha ilginç. Tanrı didarından mahrum kalır. Allah Allah. Of, of. Tanrı'yla görüşmeden, cemalinden mahrum kalır. Utancından atamız yani, ölü atamız, bahçede yatan. O ölü atamız utancından başka insanların yüzüne bakamaz. Tanrı yüzüne çıkamaz. Olur ve yeryüzünde serseri bir hortlak olarak gezer. Hayda. Bakınız şimdi. Kim ister ki atası böyle olsun? Arada mutlaka bu dediğin gibi bu suçları işleyenler olacak ama genel olarak topluma bu ruhu veriyorsunuz. Dikkat edin. Böyle bir inisiyasyondan bahsediyor. Yargıya bak. Ocak itikadı deyip geçme işte. Bak böyle bir şeyden anlatıyor. Ocak kültü bu. Hiçbir Türk ailesi efradı babasının ve dedesinin Tanrı didarına yoksun kalmasını istememiştir. Ve bir hortlak olmasını, yeryüzünde serseri olmasını istemez. Dolayısıyla ırz düşmanlığı Türklerde görülmemiştir. Bahçede yatan diyorsun ya sultanım. Çatalhöyük'te 9800 sene. Bütün kabirler evin içine görülüyor. Evet. Yani yukarıdan kapı var. Çatıdan giriliyor. Sokak yok şehirlerde. Evet. Evden eve giriyorlar. Yukarıdan aşağı giriyorlar. Vefat edeni buraya gömüyorlar. Sonra orada oturuyorlar. Salonda yani orada yatıyor. Çıkan kemiklerin DNA yapısına baktıklarında 9800 sene önceki çocuklarla kendilerinki aynı çıktı. Peki soru. Hazreti Nebi nerede gömülü? Evinin yatak odasında. Orası şu anda ne durumda? Onları söylemiyorum ben. Başka bir Orada şey. Yani yatak odasında. Aynı kendi devam evinin ediyor. vefat ettiği yatak odasında gömülüdür ya. Evinin yatak odasında gömülür Hazreti Resul. Açıkta böyle kabire falan Vefat gömülmedi. ettiği Hayır yerde. efendim. Vefat ettiği yerde gömülür. Vefat Evinde. ettiği yerde. Kendi Evinde. evinde. Dediğinde işte Buyur. Resul Devam Ekrem. aynı töreye bak nasıl geliyor. Yani doğru olan bir töreden. Doğrudur, yanlıştır. Biz onları yargılamıyoruz. Başka işlerimiz Yargı var olarak bizim. değil mi? Yani elemine edile eriye eriye pür olmuş ha. Şimdi işte bunları hep bizim yargılarımız. Biz böyle bir şey söylemiyoruz. Vaka nasıl oldu onu anlatıyoruz. Bu vaka bu. Bakar mısın? Beğenme. Binlerce sene İyi aynı midir omurga de, yürüyor. kötü müdür de. Biz yargı mevkinde oturmuyoruz. Yargılayamayız. Yani bakın böyle bir şey var Ama ve beğenilecek bunun gibi. amacı şu ve burada işte o amaca ulaşmada engeller şunlar, teşvikler bunlar. İşte törenin olmadığı zamanki durumlar şunlar. Biz yargıç değiliz. Yani ne demek? Biz kimsiniz siz? Birileri adına konuşuyoruz. Biz onlardanız veya değiliz. İddiamız da yok. Nedir onlar? Arifler diyoruz. Ariflerin menkıbelerini yapıyoruz biz. O halde yargı yapamayız. İyidir işte bunu yapmasaydık zaten şöyle olurdu. Bunlar böyle ideolojik şeyler, siyasi tavırlar. Biz o durumda değiliz. Yani o masada değiliz. Dolayısıyla yani irfaniyetten konuşuyoruz. Ariflik işte böyle bir hikaye var kardeşim. Ocak kültü buymuş. Bunu yapmışlar. Eş kültü buymuş. Beğenme. Bilmiyorum. Sana bir şey aşılamıyorum. Doktrin değil. Emredilmiş bir şey değil. Zevk edilmiş bir şey. O nedenle tasavvuf zevk işidir. Emir işi değildir. Emredilen farzdır. O zaten şeriattır. Evet. Tasavvuf zevk işidir. Zevkinde olanlar gelir. Hani demişti ya Mustafa Nafiz Irmak, o dedi, yoksa o da mı zevk alacaktı? Yani efendim Tamburi Cemil Bey'i dinledi ve ondan zevk almadı diyor. Ya o da mı zevk alacaktı? Yani. Herkes sanattan zevk alacak bekler misin ya? Sen sanatçısın. Öyle bir şey. İstersin. Keşke dersin. İşte o. Keşke herkes zevk alsa dersin. Ama en iyi resitalini yaparken insanlar dedikodu yaparak yemeğini yediğine Tabii. çok şahit olmuşsundur. Çok. Sen orada sanat mı icra ediyorsun? Onlar neyin talibi? Sen neyi sunuyorsun? Değil mi? Onu yaşarsın yani. Evet. İşte bunları konu. Yani zevk ile bul. Evet. Boşuna çekme azabı. Zevk ile bulmak, azab ile bulmak. Şimdi kısaca eş itikadı ile eline sahip olmayı öğretiliyordu. Türk töresinde. Ocak itikadı ile de beline sahip olma. Soyuna sahip olma. Beline sahip olma. Zannediliyor ki sadece cinselliğine Üreme sahip olma. gibi. Hayır. Bel evladı demek soy yani. El sadece bu el değil. Yani bedensel el değil. El il demek. Yani iline sahip olmak, Memleketine, vatanına. memleketine, vatanına sahip olmak, beline sahip olmak, soyuna, sopuna, asaletine sahip olmak
Üçüncüsüne diline sahip olmak. Sadece bu dile küfür söyletmemek, dedikodu yaptırmamak değil. Bildiğimiz languages. Bildiğimiz dil değil. Türk diline sahip olmadığı için Türk lirasını kaybettik. Atatürk'ten önce Türkçe konuşuluyor muydu? Halk konuşuyor, köylüler konuşuyordu. Onunla edebiyat yapılıyor muydu? Onunla felsefe yapılıyor muydu? Onunla bilim yapılıyor muydu arkadaşlar? Daha öncesine gidiyorsun. Resmi dil olan Türkçeyi Karamanoğlu Mehmet Bey. Resmi. Çarşıda, pazarda, alışverişte şurada Türkçe kullanılacak. Emrediyor. Osmanlı bir geliyor, atıyor onu. İşte Osmanlı'da Türkçe kullandığı diye şimdi çok ısrarla şeyler söyleniyor. Çünkü grameri öyleydi filan. İyi de abi. Farsça ve Arapça. İlim Arapça, sanat Farsça yapıldı. Kötü mü? İmparatorlukta kötü değil. Eyvallah. Ama ulusal bir dil, belli bir soyun asaletini taşıyan ve onun işte bu anlattığım kültürünü taşıyan dil, o nehir kesildi. Fars'ın nehrini akıtıyorsun Anadolu havzasına, Arap'ın nehrini akıtıyorsun, Türk'ün nehrini kestin kardeş. Eyvallah. Onu niye akıtmıyorsun? Atatürk geldi, Türkçe konuşulacak dedi. O diğer diller kızdı. Ya o güne kadar kullanılmayan bir dil. Onunla hiçbir şey yapılmamış. Çarşı pazardan öte kullanılmamış. Medresede yok. Efendim grameri Türkçeymiş. Ya Allah geçin kardeşim ya ne diyoruz? Kavramlar değil diyorum ben size. Grameri ne olursa olsun. Eyvallah. Peki. Bunlar serzenişler yani bu da olacak. Şimdi sevgili Sinan da ya serzeniş de yok bu sofrada Metincim ne yapıyorsun demediydi yani. Bekledim bakayım hadi diyecek ama demedi neyse edep yaptı. Ahım gibi ah var mı acaba? Ahlar Ahım içinde gibi diyor ah. ya. Eyvallah.